Yeni bir katil rehber videosundan hepinize selam arkadaşlar. Bu haftanın katili gördüğünüz üzere Oni. 200 oyun arasından %50'lik bir seçimle Oni'yi tercih ettiniz. Şu ana kadarki sanırım en yüksek orana sahip olan katilimiz Oni oldu diyebilirim. Oni rehberine başlamadan önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Birçok yorumda görüyorum katil rehberi Türkçe yapıyorum. Türkçe yaptığım için de perkleri benden Türkçe söylememi istiyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Benim oynadığım zaman da oyunun Türkçesi yoktu. Türkçe bir çeviriye sahip değildi oyun. Bu nedenle ben oyunu İngilizce oynadım. İngilizcem iyi olduğu için değil, gerçekten başka bir seçeneğim olmadığı için de. O nedenle çoğu perkin ismini ben İngilizce olarak öğrendim ve İngilizce olarak da kafamda öyle yer etti. Türkçelerini ekstradan İngilizcesini bildikten sonra öğrenme zahmetinde bulunmadım. Fakat yorumlarda dediğim gibi çoğu arkadaşımız neden Türkçe rehber yapıyorsun? Türkçe rehber yapıyorsun, neden İngilizcesini kullanıyorsun? Türkçelerini söylemiyorsun gibi ithamlarda bulunuyor ki bunda da hak veriyorum onlara. Fakat dediğim gibi gerçekten İngilizcelerini ezberlediğim için Türkçelerini bilmiyorum. Çünkü çeviriler tam doğru değil zaten. Örneğin bazı perkleri açıyorum, açıklamasını Türkçe bir şekilde okuyorum. Ya diyorum ki bu perk böyle değil, böyle çalışmıyor. İngilizcesi daha mantıklı. Türkçesini düzgün çevirememişler. Gerçekten bazı çevirilerde Türkçeleri hiç doğru değil. O nedenle İngilizceniz biraz varsa İngilizce kullanmanızı öneririm. Benim İngilizcem hiç yok. Gerçekten hiç yok. Yayınlarda falan takip eden arkadaşlar zaten bunu bilir. Beni az çok tanıyanlar. İngilizcem hiç yok ama ben olmayan İngilizcemle bile daha fazla bilgiye sahip olabiliyorum Türkçesine nazaran. Çünkü gerçekten Türkçeleri çok saçma. Buna en basit örneği vereceğim. Normalde İngilizcesi dead art olan bir perk kum torbası olarak çevrilmiş. Hani ben kum torbası kelimesini duyduğum zaman ulan bu hangi perk demiştim ilk başlarda. Sonradan tabii kullana öğrendim tabii de. Hani çeviriler o kadar birbirinden bağımsız ki Türkçelerini bilmiyorum. O nedenle İngilizce öğrendim. İngilizce öğrenmeye de kullanmaya da devam ediyorum. Bu konuda size küçük bir açıklama yapmak istedim. Fakat olay şu ki oyunum şu anda Türkçe. Türkçe olmasının sebebini de hemen size gösteriyorum. Burada ayarlarda bir video hazırlıyorum. Bu video için Türkçe'ye çevirmek zorunda kaldım oyunu. Benim mouse'umun scroll'ü bozuldu. Scroll'ü bozulduğu için burada İngilizceye tekrardan çeviremiyorum. Şuradan sağ taraftan kaydırdığım zaman İngilizceye tıklayamıyorum. O nedenle hiçbir şekilde oyunumu İngilizceye çeviremiyorum. Config'ten falan da değiştirmeyi denedim. Hani ben burada kaydırdıktan sonra mouse'dan elimi çektiğimde burası direkt kayboluyor. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi zaten. O nedenle İngilizce çeviremiyorum direkt. Bu hafta ilk Türkçe olarak oyunu sunacağım. Fakat yine dediğim gibi çoğu perki Türkçe olarak bilmediğim için hala İngilizcelerini kullanmaya devam edeceğim. Fakat bu konu hakkında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hani anlaşılır mı? Benim söylediklerimi anlayabiliyor musunuz? İngilizce kullanmama rağmen eğer anlamıyorsanız ben edit yaparken en azından kullandığım perkçilerin Türkçelerini sol üstte bir yere yazmayı tercih edeyim. En azından Türkçeleri kullanan arkadaşlar için, İngilizcesinden hiç anlamayanlar için. Bu konu hakkında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şimdi lafı fazla uzatmadan ilk önce add-onlarımızla başlayalım. Add-on olarak Oni'de tercih edebileceğiniz bayağı bir add-on var açıkçası, onu söyleyebilirim. Fakat en çok kullanmanızı tavsiye ettiğim add-onlar etki süresini uzatan duration add-onları. Bu mor add-on 10 saniye uzatıyor. Bunun bir de yeşili var, 8 saniye uzatıyor. Toplamda 18 saniye size Oni'nin özelliğini daha kullanmanızı sağlıyor. Gayet en güçlü add-onlarından biri. Onun dışında moddayken hareket hızınızı arttıran add-onlar. Bu hareket hızını arttırmanın olayı sağ kliğinizde koşarken. Özelliğiniz açık, sağ kliğe basılı tutuyorsunuz ve özellikle koşarkenki hareket hızınızı arttırıyor. Yani özelliği açtığınız zaman hareket hızınız artmıyor. Öyle düşünenler varsa onun altını çizmek istiyorum. Bu mor add-on %13 arttırıyor, yeşili de %8 arttırıyor. İkisi birlikte toplamda %21 bir hareket hızına sahip oluyorsunuz. Bu da gayet güçlü bir add-on dizilimi oluyor. Bir de size şöyle bir add-on dizilimi göstereceğim. Bu add-on dizilimi de ya ben Survivor'lara vurayım, Survivor'lar kan döksün, modumu açayım, birini tek atayım, sonra asayım, tekrardan hemen hızlı bir şekilde moda gireyim. Survivor'lar bana bol bol yere kan bıraksın yeterli diyorsanız bu add-on dizilimi de gayet güzel. Kurbanların kan düşürmesi sıkılığını %33 arttırıyor. Bu add-on %33 arttırıyor, bu add-on da %14 arttırıyor. Bunun ikisini komboladığınızda Survivor'lar normalde bıraktıklarından %50 daha fazla yere kan bırakıyorlar. Bu da sizin daha hızlı, daha rahat bir şekilde moda girmenizi sağlar. Gayet güzel bir add-on dizilimidir. Ben en çok etki süresini uzatan add-onları kullanmanızı tavsiye ederim. Yine diğerleri de kendi içerisinde güzeller. İsterseniz etki süresini arttıran, 10 saniye arttıran mor add-on, yanına da hareket hızınızı arttıran bir mor add-on kullanıp bunları birlikte de kombolayabilirsiniz. Bu kombolama işini tamamen size bırakıyorum. Nasıl rahat ediyorsanız, kafanıza nasıl güzel geliyorsa o şekilde kombolayın. İster etki süresi hareket hızı yapın, ister çift hareket hızı yapın, ister etki süresi yanına Survivor'lar daha fazla kan düşürsün gibi şeklinde add-on dizilimleri yapabilirsiniz. Bu biraz sizin oynayışınıza kalıyor. Çok slug atıyorsanız ikisini etki süresini uzatan add-onlar tercih etmeniz lazım. Yok ben bir Survivor düşüreyim sonra diğerlerine dönmek isteyeyim diyorsanız bu şekilde kombolayabilirsiniz. Ben
Survivor'ları düşüreyim fakat en azından map üzerinde de biraz hakimiyet sağlayayım, daha rahat map travel atayım derseniz etki süresi artı hareket hızı da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin oyun tarzınıza kalmış. Nasıl oynayacağınızı sizin karar vermeniz gereken durumlardan bir tanesi oluşturuyor. Fakat ben dediğim gibi 2 hareket hızı benim oynayışıma gayet ideal buluyorum. O nedenle bu şekilde maça gireceğim. Şimdi perklerimize bakalım. Perk olarak Efsun Yıkım tercih ediyoruz. Yani Ruin, Survivor'lar jeneratörden kalktıklarında jeneratörleri %200 hızla gerilemeye başlıyor. Bu bir toteme bağlı perk. Bu totem hayatta kaldığı sürece bu etkiyi kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel perklerden bir tanesi. Yanında bu sefer Trill önermeyeceğim bu metasında olmamıza rağmen. Çünkü Oni çok hızlı bir şekilde Survivor'ları düşüren bir katil. Oyun sonunda Papgos bize Ruin Trill kombosunun verdiği avantajdan çok daha fazlasını vereceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi oyunu hızlı şekilde Survivor'ları düşürebilen katil. Bu nedenle çok daha fazla bir şekilde Papgoz'u elimize alabileceğiz. Papgoz'u da hemen hatırlayalım. Bir Survivor kancı astıktan sonra 45 saniye boyunca vuracağımız bir sonraki jeneratör otomatik %25 gerilemeye başlayacak. Bu Ruin varken tabii ki de çalışmayacak. Ruin kırıldıktan sonra bizim ikinci B planımız olarak cebimizde duracak. Ruin kırıldıktan sonra Papgoz kullanmaya başlayacağız. Öyle de zaten daha kan almak için Survivor'larla uğraşacağımız için Papgoz'u zaten kullanamayacağız. O safhada bizi Ruin hayatta tutacak. Ruin'den sonra da Papgoz'la oyunumuza devam edeceğiz. Bunun yanına da ceza kancası yankılanan acı, yani jeneratörleri %15 gerileten perk. Ve 4 tane beyaz kancınız var. Bu 4 tane beyaz kancadan birinde Survivor'ı asarsanız oyundaki en hızlı jeneratör patlıyor ve %15 geriliyor ve gerilemeye de devam ediyor. Gayet güzel perk, dediğim gibi Oni hızlı şekilde kill alabilen bir katil olduğu için sürekli %15 patlatmak bizim çok işimize gelecek. Aynı zamanda patlatan jeneratörlere gidip bir de Papgoz atarak %25'te ekstradan gerileteceğiz. Gayet güzel olacak. Son olarak da bulaşıcı dehşet. Oni'nin main perklerinden bir tanesi. Oni bu perksiz olmazsa olmaz diyebilirim sizlere. Hatta çoğu turnuvada Oni'nin bu perki almasını yasaklıyorlar. Çünkü gerçekten Oni'nin gücüne güç katıyor. Oni özelliğine girdiği zaman Survivor'ları takır takır düşürebilen, çok rahat bir şekilde düşürebilen bir katil olduğu için birine vurduktan sonra diğerlerini görmeniz çok büyük avantajınızı sağlıyor. Birini düşürüyorsunuz, o yerdeyken ikinci bir kişiyi kovalıyorsunuz. İkinci bir kişi kovalandığı için üçüncü bir kişi gelip birinci kişiyi kaldırmaya çalışıyor. Oyundan otomatik olarak 3 kişiyi saf dışı bırakıyorsunuz. Tek bir perk de bunu sağlıyor size. Ayrıca olası bir durumda da Survivor'ların yerini görebildiğiniz için oyunu bitirmenizi bile sağlıyor. Gerçekten küçük maplerde çok işe yarayan, büyük maplerde de yine hatırı sayılır bir güce sahip olmasını sağlayan bir perk. O yüzden bulaşıcı dehşeti kesinlikle bu build'inizde bulundurmanızı tavsiye ederim. Yine bu build'inizde eksik varsa Oni alabileceğiniz ortalama perkleri de bahsetmek istiyorum. Ölüm düğmesi mesela kullanabilirsiniz. Fakat ölüm düğmesi kullanırken şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer bu build'inizde Papgoz varsa ikisini birlikte kullanamazsınız. Çünkü Papgoz'un 45 saniyelik bir kullanım süresi var. Ölüm düğmesi de bir Survivor kancı astıktan sonra 45 saniye boyunca etkinleştiği için ikisi birlikte kullanılmayacak. Çünkü eğer Survivor jeneratörden kalkarsa siz Papgoz atamayacaksınız. Çünkü Deadman Switch ile ölüm düğmesiyle kapanacak o jeneratör. Ancak şöyle bir senaryoda çalışabilir ikisi birlikte. O Survivor hiçbir şekilde jeneratöre dokunmamışsa, kalkmadıysa, o jeneratör temizse siz o jeneratöre vurabilirsiniz Papgoz'la. O nedenle Papgoz'la ölüm düğmesini birlikte kullanamazsınız ama Oni'ye yine yakışan perklerden bir tanesi olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Bu elinizde Papgoz varsa alabilirsiniz. Çünkü bir Survivor asıyorsunuz. Daha sonrasında yapılan bir jeneratöre doğru koşuyorsunuz. O jeneratörün kapanması map travel sağlayabilen bir katil olduğu için ölüm düğmesi çokça işinize yarar. Karop da alabilirsiniz. Karop zaten söyleme bile gerek yok aslında. Her katile yakışan perklerden bir tanesi. Oyunun başında 3 tane jeneratörü 120 saniye kapatıyor. Gayet güzel perk. 17'de yakışıyor zaten. Ama ben çok kullanmıyorum. Benim çok hoşuma gitmiyor sadece. Bu benlik bir durum. Bu perkin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Gayet güzel perk. Bu ilginiz eksiğiniz varsa kullanabilirsiniz. Üçüncü bir seçenek olarak yanlış dest tercih edebilirsiniz. Sizin geldiğinizi daha geç fark ettikleri için özelliğinizi tutturma imkanınız daha fazla olacak. Bu nedenle bu ilinizde eksik varsa bunu da tercih edebilirsiniz. Ve son olarak Oni'ye yakışacağını düşündüğüm nefes kesen çarpıntı Thrilling Tremors kullanabilirsiniz. Bir Survivor'ı sırtladığınız zaman o Survivor'ı kancaya asıyorsunuz. O sırada yapılmayan jeneratörleri gördüğünüz için Thrilling Tremors sayesinde özelliğinizi açıp doğrudan doğru jeneratöre gitme imkanı sağlıyor size. Bu nedenle bunu da kullanabilirsiniz bu ilinizde eksikler varsa. Anlatacaklarım bu kadar. Offering olarak Outhaven attım çünkü açık maplerde Oni daha güçlü oluyor. Kapalı maplerde, hastane gibi maplerde aşırı güçsüz oluyor. Bu nedenle bugün Outhaven'da oynayacağız. Yine maç içerisinde taktiklerle devam edeceğiz.
Let's go. Maça girmeden önce hemen şunu da söylemek istiyorum. Ayarlar kısmına gidip buradan tuş atamalarından aşağı inerek şurada kamera açısında sağa dön ve sola dön tuşlarını bu şekilde E ve Q'ya atamanız oyun oynarken çok büyük avantajınız olacak. Sağ klik özelliğinizdeyken koşarken Survivor'a hemen bir anda dönüp daha rahat flick atabilmenizi rahatlatacaktır E ve Q olayı. O nedenle oyunu oynarken kullanmanızı tavsiye ederim. Bu da ek bir not olarak dursun. Şimdi maçımıza geçebiliriz. Ve maçımızda başladı. Hemen şuradan sesli geri açayım. Oni lobide sürekli bağırdığı için sesi kısmak zorunda kaldım. Size kendi sesimi duyuramıyordum. Tekrardan maçımıza dönelim. Gayet güzel bir map mi bakalım? Büyük bir map mi? Hayır, Breakers Heart gelmiş. Tamam, gayet iyi. Oni için gerçekten güzel maplerden bir tanesi. Şimdi Oni oynarken yapmanız gereken en önemli şey ilk iki düz vuruşu almak. Çünkü ilk iki düz vuruşu aldığımız zaman özelliğimiz elimize gelecek. Düz vuruşlardan özellik kazanmayı sadece sağlıklı survivor'lardan yapabiliyoruz diyecektim. Çok saçma bir hit kaçırdım. Keşke daha sakin olsaydım, öbür tarafta vurabilirdim. Şimdi bu survivor'a vuracağım. Özellik barına dikkat edin. Gördüğünüz gibi neredeyse %50'si doldu. Bu arkadaş palet de devirdi bana. Bedava palet alırım. Burada feneri kanka nereye tutuyorsun sen? Peki, güzel bir dedart, okey. Ama izin vermedi oyun kilitlenmesine rağmen. Tamam, güzel. Bu adam bu şekilde hata yapmasaydı aslında yapmanız gereken birini vurduktan sonra başka full canlı birine gitmek. Çünkü dikkat ettiyseniz ilk özelliğe adamın canı fullken vurduğumda özelliğim doldu. Fakat yaralı bir survivor'a vurduğumda özelliğim dolmadı. Ve dolmayacak da. Askıdan çıkan, askıya astığınız survivor'lardan 2 parça kan düşüyor. Onu mutlaka almayı da unutmayın. O da ayrı bir dipnot. Dediğim gibi ilk bir survivor'a vuracaksınız, sonra başka sağlıklı bir survivor'a gideceksiniz. Özelliğinizi ne kadar erken elinize alırsanız o kadar oyunda güçlenirsiniz. Bunu bu tarafta mı yakmışlar diye iyice bir dağın dibine girdim. Dağda şey olabilir, totem diye. Ama bu buradaymış. Bunu kıracağız. Bunlar gerçekten Oni'yi aşırı zayıflatan durumlar oluşturuyor. Çünkü survivor'ların yaralı kalması bizim çok istediğimiz bir durum. Oni'de özellikle. Çünkü ne kadar çok yaralı kalırlarsa o kadar çok kan bırakacaklar. Ne kadar çok kan bırakırlarsa da o kadar çok özelliğe gireceğim. O nedenle yaralı kalmalarını istiyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci düz vuruşumu attım ve hemen özelliğimi açıyorum. Bu yaralı survivor'ı kovalamayacağım çünkü tek atabiliyorum. Tek atabildiğim için full canlı survivor'ları öldürmek isteyeceğim. Fakat bu arkadaş yine burada hata yaptı. Üstüne de dart attı yine. Kurtulduğu bir şekilde gayet iyi. Hemen şöyle özelliğimi charge'lıyorum ve burada Q'ya da basarak dönüşlerimde az önce söylediğim gibi rahat bir şekilde daha fazla açıya dönebilmemi sağlıyor bu EQ olayı. Bu EQ olayını Oni oynarken mutlaka uygulayın. Ceza kancaları çok ters yerlerde kalmış, hiç sıkıntı değil. Burada bu survivor gelirse vururum. Vurursam tekrardan özelliğim de olacak. Askıya astım, 2 parça kanımı aldım, yoluma devam ediyorum. Burada full canlı bir survivor vardı. Ona vurmayı başarırsam tekrardan özelliğim dolacak. Şu anda etrafta bir kan kütlesi yok. Hatırladığımız kadarıyla sadece Quentin'in bir yerde revlendiğini biliyorum. O Quentin'in revlendiği yerde yine kan kütlesi kalmıştır. Bu lit bastı burada. Salıyorum bu adamı ve şurada kan baloncukları var. Onları gördüm. Birazcık bir kan baloncuğu benim tekrardan özelliği açmamı sağlayacaktır. Quentin nerede revlendi diye görmek istiyorum ama sanırım daha bu taraflarda revlendi. Hiçbir yere kan bırakmamış. Çünkü yaralıyken revlenmeye çalıştığında bir yerde sürekli sabit durduğu için kan kütlesi bırakacak bana. O kan kütleleri tekrardan özelliğe geçmemi sağlayacak. Onu aradım fakat bulamadık. Hiç sıkıntı değil. Ruin'im hala hayatta. Bir jeneratör bitmiş fakat oyunda hakimiyeti sağlayan taraf benim şu anlık. Tekrardan vurdum ve tekrardan özelliğim geldi. Hiç bekletmeden açacağım. 2 kişi yaralı biliyorum ama ben yine full canlı survivor'ları bulmaya çalışacağım. Bu sırada Ruin'im kırıldı. Ruin'im kırıldığı için orada biri vardır. Hemen oraya doğru gidiyorum. Şöyle pencereden de atladı. Sanırım şöyle sağlı sollu fake'ler atarak nereden gideceğinizi çok belli etmeden özelliğinizi kullanmaya çalışın arkadaşlar. Şöyle mesela buradan gider gibi yapıyorum. Buradan dönüyorum ve Survivor'ı gafil alıyorum. O benim sağdan gideceğini zannediyor. Sürekli koşarken bu denli fake'ler atarsanız Survivor'ı özellik tutturma ihtimaliniz daha da artacak. Hemen beyaz kancama gidiyorum. Beyaz kancama aslında en hızlı jeneratör 115 patlayacak. Ardından hangi jeneratöre gitmem, hangi jeneratöre papkoz atmam gerektiğini de bilebileceğim. Şöyle patlattık ama hiçbir jeneratör demek ki full değil, hiçbirinin patlama sesini duymadık. Okey, bu da güzel bir haber. Patlamadı, etkinleşmedi. Bütün jeneratörler sıfır demek ki, gayet iyi. Şuradaki kanları alıyorum. Survivor'lar kanları durdukları yerde dökmeye devam ediyorlar. Fakat pencerelerden veya paletlerden atladıklarında 4 kan baloncuğu bırakıyorlar ekstradan. Onun da bilgisini vereyim. Şurada yine full canlı bir survivor buldum. Sağ kliğimi kullanmayacağım çünkü dönmem çok zor. Fakat dolaba girerek özelliğimi dojlamaya çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Bu tarz
kısa yerlerde, çok dönemeçli yerlerde özelliğinizin sağ kliğini kullanmayın. Sağ kliği kullanmak durmanızı çok zorlaşacak. Sol klikle özelliğinizi vurmaya çalışın. Sol kliğe az basarsanız yarım hasar vurursunuz. Basılı tutmanız lazım. Birazcık basılı tutup hemen bıraktığınız zaman yere zaten böyle kafa ata yere sürekli vurma animasyonu Oni'nin tek atacağı anlamına geliyor. Onu da bilgilendireyim. Şöyle size de göstereyim, hatta zaten gösteriyorum. Şöyle bir kere vurursam bu yarım hasar vuracak. Tek atmayacak. Eğer cana vurmak istiyorsam bu şekilde elimi kaldırıp donk diye bu şekilde vurmam lazım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu adamı kovalamayacağım. Hem decisive olabilir hem de zaten yaralı. O yüzden hedefim o değil benim. Şöyle başka jeneratörlere doğru gidiyorum. Burada bir jeneratör birazcık yapılmış. Burada da bir jeneratör yapılmış. Sağ tarafa gitmek istemiştim aslında fakat başaramadım. Tamam, blitzi vardı. Zaten atladıktan sonra vuramayacaktım. Şurada ne tarafa gitmiş diye bakıyorum. Gayet güzel. Şurada sağdan gider gibi yapıp sola dönsem, burada vurmayı denesem gayet güzel olur. Tamamen tahmin üzerine bir vuruştu ve o vuruşu atmayı başardık. Survivor'a nereden gideceğimizi belli etmeden fake'ler atarak özelliğimizi kullanıyoruz. Siz de bu şekilde kullanmaya özen gösterin. Tekrardan bir jeneratörü patladık. O jeneratörü yapan biri var. Paplos hakkımı böyle %5'lik bir jeneratörü harcamak istemiyorum açıkçası. %25 vuralım. Sağlam vuralım. Burada bir jeneratör var. O da çok hızlı değil. Demek ki bu jeneratör hızlı da olmalı ki Survivor hala yapmaya devam ediyordu. Tamam. Burada Quentin daha açık bir hedef. O yüzden ona vuracağım. Paplos'um atmaya gerek yok. Paplos atma süremi buradaki buğunu söndürmekle harcayacağım. Hem onlar sistemlerini tekrardan yakmaya uğraşsın, hem de revlenemesinler. Revlenemedikleri için de daha fazla moda gireyim. Başta söylediğim gibi. Hook'a giden biri var. Bu Hook'a ben de gitmek istiyorum. Şöyle burada kan baloncukları var. Bunları da almaya devam etmek istiyorum. Şöyle aldım. Son kan baloncuğumu, özelliğimi açtım. Quentin'i kovalamayacağım. Full canlı hedefler istiyorum özelliğim açıkken. Yaralıyı zaten normal şartlarda düşürebilirim. Asıl önemli olan full canlı adamı düşürmekte. Burada atladı litini çalıştırmak için fakat başarılı olamadı. Daha decisive vardır. O yüzden bağırtma perkin avantajını kullanarak diğer bir Survivor'ın üzerine gitmek istiyorum. O da burada pencereden atladı ve onu da oyundan düşürdüm. Bakalım hala özelliğimin %50'si var. Üçüncü bir de daha gidebilir miyim? Hayır. O az önce gördüğümüz aura yerde düşen adamın bağırmasıydı. Yerde düşen adamların da bağırmasını görebiliyoruz. O nedenle ona gitmiyorum. Eğer üçüncü bir kişi görseydim ona gidecektim. Açıkçası gitmek istiyordum. Şöyle gelelim tekrardan Kate'e. Kate'i burada kaldırmaya çalışan biri var. Ve hata yaptı. Tekrardan hasarımı vurdum. Kan baloncuklarımı aldım. Ve burada artık Kate'i alabilirim. Decisive hala olabilir bu arada. Hala decisive yiyebiliriz ama olmama ihtimali benim çok büyük işime gelecektir ki yokmuş sanırım ya da bitmiş olabilir. Seviyesi 1 veya 2 ise bitmiş olabilir. Ama muhtemelen yoktur diye tahmin ediyorum ve bir kişiyi hızlıca oyundan çıkardık. Oni'de bu kadar erken kazanmak normalde gördüğümüz olaylardan biri değil. Benim normal şartlarda takım biraz güçlü bir takıma denk geldik. Normal şartlarda oyunu erken safhada kaybetmem lazım. Erken safhada kaybedip sonra oyunun sonlarına doğru açılmam gerekiyor. Şöyle sana bir fake atsam çıkar mısın dolaptan diye düşündüm ama olmadı. Decisive var. Decisive eğer atarsa, dolabı açarsam modumu kapatacak. O nedenle dolabı açmak istemiyorum şu an modum açıkken. Hatta bazı oyunlarda biz Survivor olarak bu şekilde bir taktik de izliyoruz. Atıyorum Oni'nin özelliği açık ve düşeceğimiz garanti. Şöyle şuradan fake'i atıp tutalım bu sırada. Oni'nin özelliği açık diyelim. Oraya gitmeyeceğim. Onun hala decisive olabilir çünkü. Lafıma kaldığım yerden artık devam ediyorum. Onun özelliği açık diyelim. Beni düşürecek bariz. Dolaba giriyorum. Dolaba girip ölmeyi tercih ediyorum ki Oni beni düşürdükten sonra diğer takım arkadaşlarıma gidemesin. Özelliği kapansın. Çünkü yere bırakıp özelliğine devam edemez. Özelliği kapanacak dolaptan aldıktan sonra. O nedenle siz de dolaptan almamaya özen göstermeye çalışın. Tabi ne oluyor lan? Nereden çıktı bir anda? Göremedim. O nedenle dolaptan almamaya özen gösterin. Modunuz kapanıyor çünkü. Normal düşürmeye çalışın. Bu tarz decisive oyunlarında beklemeye çalışın elinizden geldiğince. Şöyle paleti kıralım tekrardan. Bunlar zaten oyunu kaybetti yani yapacak bir şeyler yok. Ben niye Dedart beklemiyorum peki? Dedart beklemem lazım. Çünkü dartları yedim ya bu maçtaki. Tamam gayet güzel, seni de düşürdük. Zaten oyunu kazandık. Zaten oyun bizim elimizde. Bu saatten sonra çevirmelerine imkan yok. Ve dediğim gibi normalde Survivor tarafının Oni'ye karşı oynarken paletleri erken devirmesi lazım. Erkenden paletleri harcayacaklar, bana kan vermeyecekler, ben özelliğe giremeyeceğim. Özelliğe giremediğim için M1 bir katilden tamamen farksız olacağım.
Yeter artık Dead Art atmayın. Şu Dead Art'ları da siz bekleyin. Ben bekleyemem ama siz bekleyin. Beklemediğim için kaçıncı defa Dead Art yiyip boşu boşuna swing atmakta kaldım. Pek kolay bir maçı da kazandık. Normal şartlarda erken oyunu kaybedip sonradan toparlamaya çalışmam gereken bir katildi. Fakat Survivor Saat çok fazla hata yaptı. Paletleri erkenden yemediler. Oyunun sonuna sakladılar. Oyunun sonunda da zaten artık moda girdikten sonra hiçbir şeyin önemi kalmamaya başladı. Bu metası gerçekten Oni'yi kıran bir katil. Oni'yi kırdı diyebilirim. Çünkü kan bırakmıyorlar sürekli evlendikleri için. Ama bu maç için geçerli değil. Normal şartlarda daha bu kadar erken kazanmamam lazımdı. Böyle bir katil özelliğinizi kullanırken zikzak çizip nereden geleceğinizi şaşırtmaya çalışmanız lazım. Önemli noktalardan biri bu. Oyunun başında hızlıca kanları almanız lazım. Hızlıca kanları almayı başarırsanız oyunu bu kadar rahat bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadım resmen. Onun tamamen gücünden faydalandım. Birini düşürdükten sonra hala etrafınızda bağırtma perkele gördüğünüz diğerleri varsa mutlaka onlara gitmeye çalışın. Bu şekilde oynayarak rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. EQ olayı da dediğim gibi çok önemli. Bunu da mutlaka kullanmayı unutmayın. Bu EQ olayı gerçekten Oni için biçilmiş kaftan diyebilirim. Survivor'ların da perkleri bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu haftalık rehber videomuzun da sonuna geldik. Hangi hangi katilin rehber videosunu çekmemi istiyorsanız yine yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. O yorumlardan yine anket açacağım. O anketin çıkan sonucunda da sıradaki hafta katil rehber videomuzu yayınlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Başta dediğim gibi Türkçe ile alakalı söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara mutlaka yazın. Türkçe mi kullanmaya devam edeyim bu şekilde yoksa İngilizce mi kullanayım? Bu konudan ne kadar rahatsızsınız bilmek istiyorum. Ama her ne kadar Türkçe kullansam da çoğu perki de İngilizce söylemeye devam edeceğim. Dediğim gibi çünkü ezberimde o şekilde varlar. Türkçeleri yoklar. Söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya tekrardan rehber videosunda görüşmek üzere. Daha fazla video için de kanala abone olup aşağıda videoyu beğenmeyi unutmazsanız da sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Check this.